8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz medikal estetik hekimi Doktor Saliha Sönmez Ateş. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasıl mutlu oldum siz geldiniz diye. Geldiğinizde böyle enerjiniz o kadar güzel, auranız yayılıyor ki gerçekten. Çok teşekkür ederim. Ben de her geldiğimde sizlerle birlikte olmaktan çok mutlu sağ oluyorum. olun, çok teşekkürler. Hocam hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk doktor bey. Şimdi hocam yüz deyince tabii ki hani alın, çene ama asıl yüz deyince aslında insanın aklına orta yüz geliyor. Daha çok bizim aklımıza geliyor doktor Evet. bey. Hastalarımız aslında yapılan bir araştırmaya göre yüzümüz 3 bölüm. Evet. Üst, orta ve alt. Nereden şikayetçisin diye sorduğumuzda ya üst yüzlerini gösteriyorlar, göz çevrelerini ve alınlarını ya da alt yüzlerini gösteriyorlar, işte jawline'larını, Düşüyor. şu bulldog sarkmalarını. Oysa ki biz biliyoruz ki Evet. sorunun kaynağı çoğunlukla orta yüz. Evet. O yüzden de orta yüz çok kıymetli her türlü sorunu toparlamakta. Ama kimsenin bilmediği ya da gözünden kaçırdığı bir saha olduğu için bugün onu konuşalım istedim. Peki yüzümüzdeki yani dolgular orta yüzümüze nasıl etki ediyor? Ne sağlıyor? Ne ortaya koyuyor? Biraz bahseder misiniz? Zevkle. Orta yüzümüzdeki kayıp aslında yüzümüzde sorun olarak gördüğümüz bölgelerin ana kaynağı. Hasta çoğunlukla gelir, buradaki oluktan hoşlanmıyorum der. Oysa ki anatomik olarak burada gerçek bir oluk yok. Evet. Buradaki oluk gibi görünen ezilmenin sebebi orta yüzdeki yapıların aşağıya doğru hareketi ve oradaki yağ dokusunun inceliyor olması, aşağı doğru hareket ediyor olması, oradaki kayma, akma, sarkma burada bir katlantı oluşturuyor. Orası bir oyuk değil, bir katlantı. Biz tabii ki orta yüz dediğimiz alan, elmacık kemiği, elmacık kemiğinin uzantısı diyeyim artık, malarımız, zigoramamız ve temporal bölgemiz yani şakağımız ve bütün elmacık kemiği bölgemiz buradaki sarkmanın ana kaynağı. Orayı düzelttiğimiz zaman buradaki katlantıyı büyük ölçüde halletmiş oluyoruz. Aynı zamanda alt yüzde gösterdiği sarkmaları da bir nebze olsun. Tabii sarkmanın derecesine ve sebeplerine Kesinlikle. göre değişiyor ama büyük oranda yüzü yukarıya doğru kaldırdığımız için bu bölgede de ciddi bir toparlanma elde etmiş Peki oluyoruz. bu bölgenin tedavisinde, yaklaşımında ne yapıyorsunuz? Nasıl planlıyorsunuz? Hastaya nelerden bahsediyorsunuz? Yani hasta ne şikayetle geliyor, siz ne vaat ediyorsunuz? Hasta dediğim gibi çoğunlukla gözaltım çöktü, üst yüzdeki bir sorundan bahsediyor. Ya da işte buradaki bu dudağımla burnumun arasındaki ya bizim nazolabial sulcus dediğimiz burun dudak arası katlantısını gösteriyor. Ya da dediğim gibi alt yüzdeki sarkmalarını. Öyle bir durumda ben önce hastanın eline aynayı vermeyi çok seviyorum. Neyden şikayetçisin? Aynaya baktığında en çok nereni görüyorsun? Sorusunu çok severim. Çoğunlukla da bu cevabı alırım. Oysa ki gerçekten bütün bu sorunların kaynağında orta yüz bölgesindeki ve tabii temporal biraz yani şakak biraz üst yüze ait ama sonuçta bağlantılı bir bölge olduğu için orta yüz bölgesindeki hacim kayıpları esas bu sorunun sebebi. Tabii ki hacim kaybının tek sebebi dolguyla giderebildiğimiz yağ kitlesinin zayıflaması değil. Elbette farklı problemler de var ama yağ aslında çok kıymetli bir doku parçası. Tabii. Değil mi hocam? Aynen, Yani biz aynen. onu biliyoruz. Hastalarımız yağdan hep çok şikayet etmekle beraber biz hekimler yağ severiz. Evet. Azalması, eksilmesi, yer değiştirmesi hem simetrimizde hem de normal proporsiyonumuzda çok ciddi sıkıntılara sebep oluyor. O zaman hastama orta yüzündeki sorunun tabii ki simülasyonlarla da gösterilebilir ama elinizle işaret ederek, çizerek gösterdiğinizde çok güzel anlıyor. Eksildiğini fark ediyor hocam Evet. orada. Aslında Evet, eksikliği dolduruyorsunuz. Kesinlikle öyle. Yani onun gözünden kaçan bir eksilmeyi kendisine hatırlatmış oluyoruz. Bunu gördüğü zaman hastalarımız zaten anlıyorlar ki evet önce sorunu değil kaynağını çözmeliyiz. Evet. Çünkü kaynağı kurutmadığımız zaman sorun olduğu gibi devam edecek. Nazolabiyerini doldursam da o katlantı onu itmeye devam edecek. Sonuçta dolgu malzemesi de ezilebilir, eriyebilir. Biyolojik yapımıza uygun bir malzeme olduğu için sorununun devam edeceğini anlıyor. Ve orta yüz dolguları uzun süreli de kaldığı için vücudumuzda bayağı ciddi bir çözüm oluyor. Hep daha önce bahsettiğim gibi ben çok severim hyaluronik asit dolguları. Hyaluronik asidin
dokumuzda zaman içinde kolajen elastin lif salgısını arttırdığı da histolojik kesitlerde gösterilmiş. Devamlı, sürekli bir şekilde, ama tabii bu süreklilikten kastım her ay gelip dolgu yaptırmak değil elbette, ama düzenli bir şekilde dolgusunu yaptıran kişilerde bir süre sonra kendi dokusu da daha canlı, Daha nemli duruyor nemli hocam. oluyor, elastikiyeti artıyor, bağ doku kuvvetlenmiş oluyor ve kendisi de bir miktar liftingine katkıda bulunuyor. Peki bu dolguların kalıcılığı ne kadar zamanda bir yaptırmalılar? Açıkçası dolguların, özellikle orta yüz bölgesi dolgularının kalıcılığı uzun. 8 ila 16 aydan bahsedilebilir ama 8-16 ay arası tabii çok geniş bir marj. Fakat burada kişisel özellikler devreye giriyor. Genetik yapımızdan tutun, yaşam koşullarımıza, çevresel faktörlere ne düzeyde maruz kaldığımıza, Ne kadar koruduğu ne kadar cilt yapısı. sağlıklı beslenip beslenmediğimize kadar hepsi değişiyor. Fakat uzun süreli bir kalıcılıktan bahsetmek mümkün. Yeterli hacmi sağladıktan sonra benim açıkçası tarzım yılda bir kez tekrar dokunuşlarda bulunmak. Burada ilk etapta yaptığımız kadar malzemeyi bir yıl sonra kullanmıyoruz. Evet. Hocam ben yine Burası çok anatomik güzel. bir şeyden bahsedeceğim. Elmacık kemiğiyle orta yüz aynı şey midir? Aslında orada iki parça var. Siz de biliyorsunuz. Yani malar ve zigoma diye biz ayırıyoruz ama şimdi halka böyle malar ve zigoma diye Evet. söylediğimizde olmuyor. Elmacık kemiği genel olarak bizim için yani halk arasında bir bütün. Hollywood yanağı derler hocam. Evet, öyle algılanıyor. Ama ben doldururken tabii ki hastanın malarında mı eksiklik var, zigomasında mı eksiklik var? Bunu tespit ediyorum. Yani bazen sadece tek bir sahaya dolgu yapabiliyorum. Sadece malara yaptığım hasta oluyor. Bazı hastalarımızın yüzü çok güzel. Eski Orta Asya Türk yüzü. O malar dolu dolu. Kendini hiç kaybetmemiş, çok keyifli. O zaman oraya dokunmanın bir manası yok. Hala hacmini koruyan, kemik yapısı dolayısıyla da desteklenen bir bölge. Oraya dokunmuyorum. Sadece temporal ve zigomaya dokunabiliyorum. Hocam temporal ve zigoma demişken orta yüz yaptığınız hastalara kombinasyon terapileri yapıyor musunuz, tedavileri yapıyor musunuz? Yani hem orta yüz beraberinde işte diğer kısımları da kombine bir şekilde. Yapıyorum. Aslında yapmayı da çok seviyorum. Çünkü bir işi bütün yaptığımız zaman kişi sonucu görebiliyor. Tabii ki bazen bölebiliyoruz. Yani çeşitli sebeplerle, ki bu çeşitli sebeplerin başında açıkçası sizin de bildiğiniz gibi ekonomik sebepler geliyor. Ekonomik sebeplerle bölerek adım adım da ilerleyebiliyoruz. Elbette ki dolgular uzun süre kalıcı olduğu için sonuç sonunda hastaya bütünsel olarak görünüyor. Ama bir anda yapıp bütün iyileşmeyi bir anda alabilmek gerçekten çok keyifli. Tabii ki dokunuyorum, çeneye dokunuyorum aynı anda. Çok severim çeneyi. Çene yüzümüzün aslında görüntüsünde çok kıymetli ama çoğunlukla fark edemediğimiz bir saha. Özellikle hastaların fark edemediği bir bölge. Dolgu yapınca diyor, gerçekten Benim çenem benim yokmuş. çenem yokmuş. Halbuki var ama bir destek istiyor çoğunlukla. Tabii ki yapıyoruz ama bazen dediğim gibi parça parça, adım adım öncelik sahalarımızı belirleyerek, bunu da şöyle belirliyorum açıkçası. Kişi en çok nereden rahatsız? Evet. Oldu. Önce onu bir rahatlatmak, huzura kavuşturmak, aynaya baktığında kendine ait memnuniyetsizliğini gidermek gerektiğine inanıyorum. Çünkü onu bir kez hallettik mi, kişi kendinden memnunsa sorunlarına daha gerçekçi yaklaşabiliyor. Hocam bir de şöyle bir şey dikkatimi çekti sizin çalışmalarınızda. Mesela yüksek volümlü dolgular yapmanıza rağmen hastanın yüzü büyümüyor, daha şekilli, daha İnce oluyor. ince oluyor. Nasıl oluyor hocam bu? Doğru nokta. Genelde çünkü halk dilinde şöyle bir şey var ya Salih hocam. Ya doldurmak istemiyorum ben, Yüzüm yanak büyüsün istemiyorum. Büyümüşsün istemiyorum. Ben ince yüz istiyorum. Ama Evet. siz dolduruyorsunuz ama ince kalıyor. Nasıl oluyor hocam bu? Çünkü vektörünü tekrar sağlıyoruz. Gençlikteki o üçgen terse dönüyor ya. Evet. Biz tekrar aslında o orantıyı gençliğe doğru çevirmeye çalışıyoruz. Elbette tekrar aynı orantıyı elde etmek mümkün değil. Cerrahi olarak bile sanırım Evet. çok mümkün Zaten değil çok da ama doğal görüntü olmuyor hocam o zaman. ama olabildiğince yaklaşmaya çalışıyoruz. Çünkü yüzü yukarı kaldırdığımızda ister istemez doğal bir kıvrım geliyor yüze. Ve ben hep açıkçası şunu savunurum. Kadın kıvrımlarıyla güzeldir. Gerek vücudunda gerekse yüzünde. Biz tekrar o kıvrımları elde ettiğimizde yüz daha ince görünüyor ve daha feminen oluyor. Ha diyeceksiniz ki orta yüz dolgusu erkeklere yapılmıyor mu? Tabii ki yapılıyor ve yapılması da gerekiyor. Ama orada
tabii ki kullandığımız noktalar farklı. Teknik aynı, yine dolgu, yine belli noktaları hacim kazandırmak ama kadın yüzüyle erkek yüzü arasındaki farklılığı gözden kaçırmadan. Hocam bir de şunu soracağım. 3 nokta, 5 nokta, işte dinamik dolgular gibi bir takım teknik terimler var. Bizler tabii çok iyi biliyoruz aslında ama yani izleyenlerin de daha iyi anlayabilmesi için. Biraz bunlardan bahseder misiniz? Yani her hekim belki kendince bir isim koyuyor ama özünü siz biliyorsunuz. Evet, siz de biliyorsunuz zaten doktor bey. Çoğunlukla kullandığımız dolgu malzemeleri birkaç tip. Evet. En çok da hyaluronik asit kullanıyoruz. Evet. Bazen de kalsiyum hidroksiapatitleri kullanıyoruz. Ve bir de diğer dinamik dolgu, akıllı dolgu gibi isimlendirilen farklı bir yapıda dolgu malzemeleri var. Ama sonuçta amaç aynı, kullanılan teknikler aynı. Sadece doku altında malzemelerin davranış biçimleri değişiyor. Orada da hekimin uygun bölgeye uygun ürünü seçmesi gibi bir teknik bilgi kalıyor. Onu da zaten bizler biliyoruz. Yani ve bizler seçiyoruz. isimlere takılmayın. Evet. Teknik kısımlara çok takılmayın. İşini biliyorsa o 3 nokta, 5 nokta ya da işte Şu akıllı anda dolgu, aslında dinamik dolgu, ışık 5 dolgusu. nokta, 6 nokta, 6 artı 1 nokta biliyorsunuz şu anda bu moda. Evet. 5 nokta var, 6 nokta var, 6 artı 1 nokta var. Bunlar dolgu değil. Bunlar aslında Uygulama noktası. lifting yapacak çapraz bazlı hyaluronik asit ürünleri. Her birinin içinde hyaluronik asite destek olabilecek farklı malzemeler var ya da yok. Bunların tabii ticari isimlerini siz gayet iyi biliyorsunuz. Birkaç farklı ticari isimle yüzümüzde var olan retaining ligaman dediğimiz, yani yüzün yapısını yerinde tutan ligaman bölgelerinin altına verilen nem tutan, yani su tutan hyaluronik asidin retaining ligamanları yükseltmesi prensibiyle dolgu yapmadan yüzü lift edebilme özelliğine sahip ürünler. Ki ben de çok seviyorum. Onlar dolgu malzemesi değil. Onlar sadece yüzü lift ediyorlar. Ve çok başarılılar. Ama eğer hacimsel bir eksiklik varsa 5 nokta, 6 nokta, 6 artı 1 nokta gibi isimlerle çok severek kullandığımız bu ürünlerin etkinliği az kalacaktır. Hacmi mutlaka tamamlamak gerekecek. Ama yok, hacim eksikliği yok ama yüzün lift edilmeye de ihtiyacı var. İşte o zaman devreye dolgu malzemesi olmayan, noktasal çalışabildiğimiz bu hyaluronik asit ürünler devreye giriyor. Çok teşekkürler vermiş olduğunuz çok bilgiler teşekkür için ederim. Salih Hanım. Yine bize çok güzel, değerli bilgilerinizle aydınlattınız. Alt yüz, orta yüz birçok bilgiler aldık sizden. Çok teşekkürler, ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Bugün bizlerle medikal estetik hekimi Doktor Saliha Sönmez Ateş beraberdi. Ve bizle orta yüz bölgesindeki dolgularımızı nasıl yapılacağından ya da nerede eksik olacağından bahsetti. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor.